Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı oldukça kolay ve birçok projede severek kullanabileceğiniz bu desenin yapımına kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Selamlar tekrar. Kolay bir modelle geldim yine. Şöyle iki parça, ne arttırması ne eksiltmesi hiçbir şey yok. İki parça file örüp bu iki parçayı üst üste getirip yan kısımlardan az bir şey, şu omuz kısımlarından da az bir şey dikerek böyle bir bluz yaptım. Şimdi bu bluzun ben iki parçasını da yaptım ama başlangıcı nasıl olacak, kenarlardan kaç zincirle çıkacağız kısmını şöyle küçük bir parçada anlatacağım. Kullandığım ip Bravo'nun Hawaii serisi. Şu şekilde kendinden renk geçişli bir ip. Hemen kalınlığını da göstereyim size. Şu şekilde bir kalınlığı var. Yani bu makrome gibi, aslında makrome ip gibi ama ince bir makrome ip gibi. Şöyle. Bunun bir tanesi de 150 gram. Ağırlığında 135 metre. Bu modeli, bu anlatacağım modeli istediğiniz her iple yapabilirsiniz. Yani pamuk ip olabilir, işte koton goldlar olabilir, elinizdeki herhangi bir başka ip olabilir, yapabilirsiniz. Şimdi bu tamamen direkt makrome bir ip değil. Yani bunu makrome bir iple yaparsanız çok ağır ve kaba olur. Yani üzerinizde, derinizi de teninizi de rahatsız eder ve üzerinizde duruşunu da beğenmeyebilirsiniz. Eğer makrome olarak, yani şu kalınlıkta bir pamuk ip kullanabiliyorsanız bu muhtemelen 1,5 milimetre falandır diye tahmin ediyorum. Burada milimetresi yazmıyor ama şu şekilde kalınlık ölçüsü yazıyor. Onun haricinde içeriği de %80 koton, %20 polyester bir içeriği varmış. Renk kodu da bu şekilde. Bu ipi kullanmazsanız da başka herhangi bir ip kullanabilirsiniz dediğim gibi. Yani böyle düz iple simli ipleri falan karıştırıp da yine bu model çok tatlı oluyor. Ben daha önce buna benzer bir modeli o şekilde de yapmıştım. Hani karışımla da yapmıştım. Onu da eklerim yine buralara bir yere bulursam fotoğrafını. Şu şekilde bir ip. Şimdi ben nasıl başlıyoruz, nasıl üst sıraya çıkıyoruz ve bu şu kenarların düzgün olması için, şu kenarların düzgün ilerlemesi için nasıl bir işlem yapıyoruz? Onu içeren birkaç püf noktayı da içeren kısa bir anlatım yapacağım küçük bir parçada. Bu modele başlarken böyle kafamıza göre fazla zincir çekiyoruz. Ben burada bir zincir sayısı vermiyorum. Biraz burada kafamıza göre dememin sebebi zaten zincir üzerine kurulu bir model olacak. O yüzden istediğiniz uzunluğa göre, yani istediğiniz en genişliğine göre. Mesela bu benim tam belimin ölçüsü değil. Şu yatayda baktığımda, yani şuradan şuraya kadar baktığımda belimin ölçüsü değil. Çünkü ben tam bel ölçüsünde değil, biraz daha salaş görünümlü bir şey olsun istedim. O yüzden fazla ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Burayı böyle şöyle belinizde doğru tutup ölçü alabilirsiniz. Aldığınız ölçüden biraz daha fazla zincir çekmenizde fayda var. Çünkü burada şu kafesleri yaptıkça biraz daha toplanıyor bu zincirler içeri doğru. O yüzden hani siz işte 120 zincir mi sizin için okey olan, üzerine bir 20 zincir daha koyun. Sonrasında zaten kesebiliyorsunuz o kalan zincirleri. Şurada mesela benim şu şekilde böyle fazladan zincirlerim olmuş. Bunları böyle geriye doğru sökerek keseceğim ben. O yüzden fazla zincir çekmekte bir zarar yok aslında. Şimdi burada zincirleri çektim. Zincirleri çektikten sonra sadece ilk sıraya mahsus bir şey yapacağız. 10 tane zincir çekiyorum. 10 tane zinciri çekmeye başladığım yere şöyle ilk başta parmağımı koydum. Üzerine 10 tane zincir çektim. Tığıma ipi doluyorum. Şu parmağımı koyduğum yere batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Eğer burada parmağınızı koyduğunuzu, yani parmağınızı koymadıysanız başta ya da unuttuysanız ya da şaşırdıysanız, kaydıysa bir şekilde buradan geriye doğru 10 tane zincire sayıp 11. zincire batabilirsiniz. Şu şekilde bir şey oluyor başlangıçta. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Alt sıradan 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirin içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bu şekilde bir kafesim oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.'ye batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanı tığa 2 kere ip dolayarak da yapabilirsiniz. Bir kere dolayıp 3 kere de çekerek de yapabilirsiniz. Tığıma ipi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.'üne batıyorum.
bu şekilde kafeslerim oluşuyor. Şimdi burası benim için yeterli diyelim ki. 6 tane zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. 4, 5, 6. Şöyle. İşimi şöyle çeviriyorum. Tığımı ipi doladım. Bir alt sıradaki yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim arada. Şimdi başlangıçta 6 tane zincir yaptık. Bu 6 tane zinciri neden yaptık? Şu 6 tane zincirin 3 tanesi şuradaki trabzana denk geliyor. Üçlü trabzana denk geliyor. Aradaki 3 tanesi de bir alt sıradaki şu altta çektiğimiz 3 tane zincire denk geliyor. Hani bunu mantığını anlayarak yaparsanız daha doğru bir şekilde ilerlersiniz sıra bitişlerinde. Bütün kafeslerin üzerine birer tane kafes yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde şuraya geldi. Şimdi burada da 10 tane zincir çekmiştim. Burada neden 10 tane zincir çekmiştim? 3 tanesi şuradaki ilk başlangıçtaki 3 tanesi şu aradaki 3 tane zincir sayılıyor. Şuradaki sondaki 3 tanesi de yine aradaki 3 tane zincir sayılıyor. Aradaki 4 tanesi de başlangıç kısmı olduğu için burada 3 değil de 4 tane zincir bırakmış oluyorum. Bu sadece şurada söylediğim şey sadece ilk sıraya mahsus. Yani diğer sıraların başlangıcında bunu yapmıyoruz. Sadece ilk sıraya mahsus bunu yapıyoruz. Tığıma ipi doluyorum. 3 tane zincirim var. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Bakın bu şekilde kafes üstüne kafes oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığımı ipi doladım. Şimdi 2 tane kafes var artık. Kafesin üzerine oluşturacağımı biliyorum. Şimdi burada kafeslerin üzerine trabzanlar yaparken 1, 3 tane zincir çekeyim. Şimdi bakın şuraya batmıyorsunuz. Şuraya batıyorsunuz direkt. Şuradan alıyorsunuz. Yani tam içine, zincirin tam içine batıyoruz. Şimdi bitişi tekrar göstereceğim. Bitişte herhangi bir zincirde sayı atlamanız bu bitişin yamuk ilerlemesine sebep olur. Bitişteki kareler düzgün ilerlemez. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.'nün içine batıyorum. 1, 2, 3 tane de çekiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde böyle kafesler oluşmuş oluyor. Şimdi buradaki önemli olan şey başlangıçlarda ve bitişlerdeki battığınız ve çektiğiniz zincir sayısı. Şimdi şuradan hareketle ne kadar genişlikte istiyorsanız benim toplamda 26 tane şu kafeslerden yaptım ben. Yani şu kafeslerden 26 tane kafes yaparak başladım. Yukarıya doğru da 19 sıra ördüm. Şimdi ben modelin dikişlerini de tamamladım. Şöyle üst üste koydum. Şu omuz kısmından 6 kare birleştirdim ilk baştan ve sondan da bu şekilde böyle 6 kare dikerek birleştirdim. Şurada önemli olan şöyle kareleri üst üste dikiyor olmanız. Burada bir kayma olmaması. Ben şöyle yaka kısmını biraz böyle geniş bıraktım. Kaç santim bıraktım onu da söyleyeyim. Biraz böyle kayık yaka, düşük omuz olmasını istediğim için şöyle toplamda 32 santim kadar bir yaka boşluğu bıraktım. Buradaki yaka boşluğu tamamen size kalmış. Siz biraz daha kapalı yaka isterseniz buradan birkaç kare daha dikebilirsiniz. Şimdi alt taraftan da toplamda şöyle 7 kare diktim. Buradaki açıklık da ben yine kol açıklığını birazcık fazla bıraktım. Zaten söylemiştim hani bu file bir modeli olduğu için illaki içine bir cropla, bluzla falan giyeceğim. O yüzden bu yan tarafının da böyle bu kadar açıklık kalmasında bir mahsur yok. Şöyle omuzdan itibaren açık bıraktığım kısımda toplamda 25 santim yapıyor. 25 santim açık bıraktım. Şöyle alt taraftan 7 tane kareyi şöyle üst üste koyup yine dikerek birleştirdim. Ben dikme işlemini yine ipin kendisiyle yaptım. Yani bu iple yaptım yine. Şöyle bir yün iğnesi kullanıyorum.
Siz normal başka bir iğne iplikle de dikebilirsiniz ama bunlarla böyle hem daha sağlam hem de daha bütünsel oluyor. Böyle aralarda ip görünse bile kendi ipi olduğu için gözüme batmıyor. Şimdi modelin genel ölçülerini de söyleyeyim. Modelin eni şöyle uçtan uca. Şöyle modelimin eni 57 santim eni var. Boyu da omuzdan itibaren etek ucuna kadar 37 santimde boyu var. Yani ben 38 bedenim, bu bana uygun. Hani benim üstümde böyle duruyor ama zaten salaş ve büyük bir model olduğu için yani eğer bunun böyle benim üstümdeki gibi salaş durmasını istiyorsanız beden ölçünüzden 1-2 beden daha fazla örmenizde fayda var. Bu modeli yaparken de 2 tane göstermiş olduğum yumaktan 2 yumak kullandım. Önüne 1 tane, arkasına 1 tane. O yumak 150 gramlık ama 135 metre. Yani kalınlığı biraz daha fazla olduğu için normal iplere göre hafif şöyle makromemsi bir ip olduğu için 150 gramlık yumaktan 2 tane kullandım ben. Hani birazcık da arttı ama şu dikiş kısımlarına falan da kullandım. Toplamda 300 gramlık ip kullandım diyebilirim. Yani eğer bu iple yapacaksanız, bu ipin başka renkleri de var. Hani bu böyle mavili bir rengiydi ama başka renkleriyle de yapacaksanız 2 tane almanız yeterli. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.